Evet, insan her gün eğitimde bilhassa yeni bir şeyler öğreniyor. Bu da güzel. Yani kendimizi geliştirmemiz açısından. Birbirimizle işte bütünleşerek böyle bunu çığ gibi büyüteceğiz. Öğrendiğim şey şu. Şu anda Sadabat'dayız yani muhit olarak. Sadabat kampüsü. Biltes Koleji'nin. Tabii ki arkasında devasa bir güç var. Nişantaşı Üniversitesi var. Onun koleji, Biltes Koleji, Sadabat kampüsü. Öğrendiğimiz şey şu, burada Biltes Koleji'nde Japon kültür koordinatörü var. Yani Japon kültür dersi var diyelim. Tomako Kudo. Burada ilkokul çocuklarına, sadece ilkokul değil tabii ki, bu anaokulundan itibaren başlıyor. İlkokul ve ortaokul bu şekilde devam edecek. Sabır eğitimi veriyor. Sabır eğitimi için suda sümbül yetiştirme suretiyle. Şimdi bu çok farklı bir olay. Şimdi Japonlarda bir saygı, sevgi, adab-ı muaşeret kuralları, aynı zamanda bir mücadele gücü, dünyadaki en rekabetçi eğitim esasında Japon kültüründedir. Şunu isterler, küçük yaştan itibaren bu rekabetçi ruha sahip olsunlar ki ileride iş hayatında veya genel hayatta bir zorlukla karşılaştıkları zaman onu kolay aşabilsinler. Amaç budur. Şimdi bu kolejde bu uygulanıyor. İşte bu öğrendiğimiz farklı olaylardan bir tanesi. Daha devamı var. Hepsini ben anlatmayayım böyle. Değerli konumuz genç yaşına rağmen ama tecrübesine rağmen hem büyük uluslararası şirketlerdeki bir ekonomi tecrübesi, aynı zamanda da Nişantaşı Üniversitesi'nin genel sekreterliği, yani akademik bir tecrübe. Biltes Koleji'nin de kurucusu aynı zamanda. Kardeşimiz, örnek aldığımız kardeşimiz, girişimci Sayın Can Uysal bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim Sayın Ne güzel. Yani böyle bir girişimci olmak, eğitim alanında. Bir de eğitim sizin işiniz. Yani başka bir işiniz yok. Kaçıncı? Üçüncü nesil mi? Evet. Üçüncü nesil. Evet. Babadan itibaren, kesinlikle, dededen itibaren böyle kesinlikle gelen bir anlayış. Peki kesinlikle. Sevgili Can Uysal, şimdi üniversitedesin, en yüksek mertebedesin. Evet. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, geriye dönüş. Aslında bu geriye gerisi yok bunun. Bir bütün. Niye böyle bir düşünce oldu? Çok teşekkür ederim. Bu çok özel soru Sayın Hocam. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi bizim Nişantaşı Üniversitesi'nin kuruluşu tamamen babamızın vasiyeti doğrultusunda oldu. Bir abim var, mütevelliyet başkanımız. Miras. Evet, mirası doğrultusunda. Levent Uysal mütevelliyet başkanımızla birlikte yola çıktık. Nişantaşı Üniversitesi'nde de. Babamız da Çukurova Üniversitesi'nin kurucularından. Türkiye'nin ilk devlet üniversitelerinin özel üniversitelere geçiş olmadan önce, vakıf üniversitelerine geçiş olmadan önceki önemli üniversitelerinden bir tanesinin kurucularından. Bize vasiyeti doğrultusunda Nişantaşı Üniversitesi'ni kurduk. Ancak üniversite kurduğumuzda şunu fark ettik Sayın Hocam. Gelen öğrenci kitlesinde akademik anlamda eksiklikler tespit ettik. Nasıl fark ediyoruz bunu da? Sizin de söylemiş olduğunuz gibi aynı zamanda ben öğretim görevlisiyim. Derslere giriyorum ve inanılmaz şeylerle karşılaşıyorum. Gerçekten de sadece bizim üniversitemizde değil, vakıf üniversitelerinde değil, Türkiye'nin önde gelen devlet üniversitelerinde de ders verme şansım oluyor, ders saati ücretli olarak. Çok şaşırıyorum. Biz bunu nasıl giderebiliriz diye yola çıktık. Hem etik anlamda hem akademik anlamda. Bu yüzden de Biltes Koleji'ni kurduk. Peki neyi farklı yapmayı düşündün? Ya da hani eksiklikler şunlar da hocam. Evet. Ben bunların biz bunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Nedir bunlar? Kesinlikle. Öncelikle kolejli algısını yaşatmamız gerekiyordu. Son dönemde kaybolduğuna inanıyorum ben. Biltes Koleji'nin öncelikli hedefi topluma girdiği zaman evet bu öğrenci Biltes Koleji'nden kolejli bir öğrenci dedirtmemiz gerekiyordu. Bunu da nasıl sağlayabilirdik? Yabancı dile olan hakimiyetiyle, adab-ı muaşeret kurallarını özenle kullanmasıyla, etik davranışıyla, özgüveniyle, olan, yaratıcı, hobileri olan, sporla alakası, sanatla alakası olan insanlar baktığı zaman oturuşuyla, kalkışıyla, hareketleriyle, söylemleriyle bunu hissettiren insanlarla ancak oluşturabilirdik. Bu yüzden Biltes Koleji. Ama sevgili Can Uysal, yani olay tabii ki bu söylediğin şeyler çok önemli ama bunlar kitaptan da okursun, internetten de bakarsın.
En çok yakındığımız son günlerde diyoruz ki ya biz bir takım değerlerimizi kaybettik. En çok özlem duyduğumuz, diğerlerine eksik olur, fazla olur. Gerçi hani tam olması lazım ama en çok kaybettiğimiz şeyler değerler. Çok Bunlar doğru. için ne yapacağız? Çok doğru. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Sizin belirttiğiniz gibi sizin çok güzel bir manevi dünyanız var. Bizim evlatlarımızın da olsun istiyoruz. Tıpkı sizler gibi doğru maneviyata sahip olsunlar istiyoruz. Bunun için bir adab-ı muaşeret salonu kurduk mesela Biltes Koleji olarak. Biltes Koleji'nin dersi, salonu, bununla ilgili öğrencilerin rahat hareket edebileceği, bunu en sağlıklı ortamda görebilecekleri bir salonumuz var. Bununla ilgili özel hocalarımız var. Bir öğrenci burada sadece çatal bıçak kullanmayı değil, nasıl oturacağını, bir bayanın nasıl oturması gerektiğini, nasıl yürümesi gerektiğini, bir beyefendinin, bir centilmenin eşinin sandalyesine özel bir yemekte nasıl itmesi gerektiğini öğretiyoruz. Sizin söylemiş olduğunuz gibi büyükleriyle konuşurken hitabeti, selamlaması, referansı, bunları öğretiyoruz. Bunlar çok özel değerler çok ve kaybolmakta olan kesinlikle. Değerler. Yani diğerlerinde hani olay sadece test çözmek ya da not almak, puan almak değil. Yani bunları alırsın. Ya da bunları birileri edindirebilir. Ama bununla kısıtlı değil. Çünkü başka şeyler lazım. Hayatta da, işte de hani iş görüşmesine gittiğin zaman sadece sana bilgi sormuyorlar. Davranışlarına da bakıyorlar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Bunlar küçük yaştan itibaren edinilmesi lazım. Çok doğru. Peki okul sadece hani bilginin kazanıldığı yer mi? Evet, ama sadece bununla kısıtlı değil. Mesela veli kayıt için geldiğinde der ki hani sınav başarınız güzel. Öteki taraftan da şeyi sorar. Sosyal faaliyetler, sportif faaliyetler, kesinlikle, kültür faaliyetler. Sonra da der ki ama bunların önüne geçmesin. Hani ders başarısı, sosyal, evet. Onu nasıl dengelemek lazım? Burada çok farklı bir metot kullanıyoruz aslına bakarsanız. Anaokulunda aldığımız öğrenciyi daha ağırlıklı sosyalleştiriyoruz. İlkokulda da bu sosyallik devam ediyor ancak akademik disiplini yavaş yavaş enjekte ederek ortaokul sona doğru artık bu akademik disiplini biraz daha ön plana çıkartıyoruz. Çünkü ülkemizde bir sınav gerçeği var Sayın Hocam, sizin de bildiğiniz gibi ve bu önemli. Bunu asla yadsıyamayız. Biz bu anlamda akademik disiplini çok iyi sağlamak zorundayız. Bunun yanında tabii ki öğrencimizin sosyal, sanatsal, spor değerlerini de geliştirmeliyiz. Ama bunun dozunu zaten çok iyi ayarlayan Biltes Koleji'nin çok önemli bir akademik kadrosu var. Burası da bir öğretmen olarak veya idareci olarak benim bir yaşam merkezim olmalı. Yani hem işimi yaşamalıyım, hem hayatımı yaşamalıyım, hem de mutlu olmalıyım. Öyle değil mi? Zaten bunu sağladığımız takdirde diğerinde, öğrencide, müfredatta hepsi arkadan gelir. Başarıdan. Burası bizim ailemiz. Ben burada evet, bir aile hissiyatı hissediyorum. Zaten kendim akademisyen çocuğu olduğum için yaşamış oldukları zorlukları hissettirmememiz gerekiyor Biltes Koleji akademisyenlerine, öğretmenlerine. Bu çok çok değerli. Burada mesela kuaförümüz var. Şimdi sabah hocamızın bir 45 dakika daha uyuyabilmesi için saçlarını yıkadıktan sonra yıkayan, fön çeken ve yolda vakit kaybetmemesini sağlayacağımız, onları biraz daha konfor sağlayabileceğimiz bir kuaförümüz var. Bir pilates hocamız var. Ya da derse girdiği zaman hani kendinden de mutlu, işinden de mutlu, öğrencinin de baktığı zaman hani. Kesinlikle. Fiziksel anlamda, zihinsel anlamda kendini çok iyi hissedecek. Pedagojik olarak çocuklara en büyük verimi sağlayabilecek insanlar zaten bu sağlığı yaşayabilmiş insanlar. Bu anlamda bir pilates hocamız da var. Haftanın belli günleri sayın hocalarımız burada pilates salonumuzda öğretmenlerimiz pilates eğitimi alıyorlar. Sevgili Can Uysal, hani bunca yıllık tecrübemiz var. İşte bu aşamalardan da geçtik. Hala içimde ukde kalan birkaç şey vardır. Bunlardan bir tanesi ya bir müzik aleti, enstrüman çalamıyorum. Çünkü öyle bir altyapı, üst yapı bir şey yoktu. Yani flüt çalanlara bile, bu küçümsemek babından değil, kendim çalamadığım için hayranlıkla bakarım. Ya niye bu küçük yaştan itibaren edindirilmez? Ne yapmak lazım? Ne yapacaksınız? Bence her şey işin ehlinden geçiyor. Ya da bileninden geçiyor. Bileninden geçiyor. Bunu en iyi, bununla ilgili sanat hocalarımız karar verebilir. Bununla ilgili çok özel çalışmalarımız var. Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte oluşturduğumuz çok farklı çalışmalarımız var. Öğrencimizin bir kere hangi enstrümana daha çok yatkın olduğunu öğreniyoruz. Seviyor. Kimi yaylı çalgıları başarılı,
kimi üflemelilerden başarılı. Ne olduğunu önce keşfetmemiz gerekiyor. Sizin kulağınız hangisine daha gibi veya vakıf? İlla profesyonel olmak şart değil. Tabii ki Sayın Hocam. Yani şu var, esasında bu bir zorunluluk olmamalı da ister istemez yol oraya gitmeli. Öğrenci buradan mezun olduğunda, bu mezuniyet anaokulu olur, ilkokul, ortaokul neyse, en azından bir iki enstrümanı eli tutmalı. Kesinlikle. Çünkü hayat sadece iş veya işte sınav değil. Sonra mutlu insan, diyoruz ki hani adab-ı muaşeret kurallarını bir kenara bırakalım. Mutsuz insanlar çok fazla. Sen başka bir şeyle uğraşmazsan olacağı budur. Evet. Öyle değil mi? Çok doğru hocam. Ruhunuzu besleyen bir şeylerin olması gerekiyor hayatınızda. Biltes Koleji'nin zaten en büyük farkındalığı bu sanata ve spora olan yatkınlığı eş zamanlı olarak akademik disiplinine. Dün akşam televizyonda bir program seyrediyorum. Şimdi yabancı turistlerle konuşuyorlar. İngiliz, işte birkaç zamandır Türkiye'deler. Ya Türkçe konuşuyorlar. Şimdi sunucu dedi ki, ya dedi biz dedi 10 senedir konuşamıyoruz bu İngilizceyi. Evet. Senin de ana dilin gibi İngilizce var, yabancı şeyin var. Peki nerede bir kırılma noktası oluyor ve onu küçük yaştan itibaren mi aşmak lazım? Müfredatımı değiştirmek lazım? Çözüm ne? Ne yapacaksınız? Şöyle yaklaşıyorum. Benim hep söylediğim bir cümle var. Daha doğrusu en çok duyduğum cümle. Konuşamıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Pratik yapmazsanız zaten konuşma şansınız olmuyor. Buradaki en büyük değişiklik gerçekten dili kendi ana dili olan insanlardan öğrenmek. Artı sürekli pratik yapmak. Sadece dersin içinde belli gramer kitaplarını okuyarak değil. Yemekhanede, bakın kütüphanede, her yerde, sosyal alanlarda, spor salonunda, her yerde İngilizce konuşursanız veya bir yabancı dili konuşursanız ister istemez bu dili öğreniyorsunuz. Ve sadece arkadaşlarınızda değil, öğretmenlerinizde değil, kendi ailenizle de konuşmanızı sağlıyoruz biz Biltes Koleji olarak. Velilerimize özellikle bunları nasihat ediyoruz. Öğrencimiz geldiği zaman okulunu kendi velisine İngilizce olarak anlatsın istiyoruz. Nerede ne yaptığını, oyun oynarken İngilizceyi nasıl kullandığını ailesi de görsün istiyoruz. Peki artık okul seçimi arifesindeyiz. Dolayısıyla hani bundan sonraki okul arayışları ve okul sorgulaması daha üst seviyeye çıkacak. Anne babalara ne tavsiye edersiniz? Öncelikle okulları gezmelerini tavsiye ederim. Okulun psikoloğuyla, uzman psikoloğuyla görüşmelerini, öğrencilerin birebir uzman psikologla ve okulun pedagoğuyla görüşmelerini tavsiye ederim. Pedagogla görüşmeden kesinlikle ama kesinlikle görüşmelerini tavsiye ederim. Hatta okullara çocukları getirip onları da görmeliler. Kesinlikle çocuklar mutlaka gelmeli. Burada. Mutlaka ama mutlaka gelmeli. Eğer o kolejin, Biltes Koleji'nde biz tadımlık dersler yapıyoruz. Aynı zamanda atölyeler yapıyoruz. Bunlara davet ediyoruz velilerimizi. Gelip görsünler. Burada biz onlara doğruyu vermek, onlara bir fayda sağlamak için buradayız Biltes Koleji olarak. En büyük derdimiz bu. Öğrencinin ne tarafını geliştirebileceğini uzman psikologlarımızdan, pedagogumuzdan, okulumuzun, kolejimizin pedagogundan öğrensinler. Ki ona göre yönlendirelim. Biz zaten şunu söylüyoruz. Bizde değil, şöyle bir okulda size destek olabiliriz. Bakın biz eğitim camiası olarak zaten birbirimize yakın insanlarız. Herkes birbirini biliyor. Herkes neye nasıl yönlendireceğini zaten biliyor. Biz burada bir fayda sağlamak istiyoruz insanlara. Değerli bir yabancı eğitimciyi Türkiye'ye davet etmişler. Sormuşlar hani Türk çocukları nasıl? Demiş ki hayranlıkla istiyorum. Türk çocuklara dünyanın pek çok ülkesine de gittim, araştırmalar yaptım. Diğer akranlarından hiç de geri değiller demiş. Ama merak ettiğim ve şaşırdığım nokta şu demişler. Daha sonra ne yapıyorsunuz da? Hani bu aynı tip çocukları yaratıyoruz. Bunun için bu farklılıklara ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Size ihtiyacımız var. Evet, Biltes Koleji'nden yayınımız burada sona eriyor. Tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.